Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyla yeni bir seriye başlıyorum. Epoksiye yeni başlayanlar için böyle bir video çekmek istedim. Instagram üzerinden genellikle bana çok fazla soru geliyor. Yeni başlamak istiyorum, neye ihtiyacım var, nasıl yapacağım, neyi nerede, ne için kullanacağım. Böyle sorulara cevap bulabilmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım yararlı bulursunuz. Şimdi videoya geçelim. Epoksi yapmadan önce hava koşullarının uygun olması gerekiyor. Gene aynı şekilde nem ölçüsünün de kullandığınız markaya göre değişiklik gösterebilir. Eğer ideal sıcaklıklar dışında çalışma yaparsanız belki epoksiniz kurumayabilir veya üzerinde çeşitli büzüşmeler meydana gelebilir. İlk başta su terazisi geliyor. Epoksi döküm aşamasına geçmeden önce masanızı düzlemeniz gerekiyor. Aksi halde yapacağınız ürünler muhtemelen yamuk olacaktır. Tabii ki böyle bir şey istemeyiz. Eğer elinizde su terazisi yoksa telefonlara indirilen uygulamalar var. Gene su terazisi olarak kullanabileceğiniz. Onlardan yararlanabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz plastik bir muşamba. Epoksi çok yapışkan bir madde. O yüzden tutunduğu yüzeye yapışıyor. Fakat plastik kullanırsanız böyle bir sorun olmayacaktır. Çok kolay çıkıyor üzerinden ve tekrar kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız takdirde muhtemelen masanız zarar görecektir. Ortamımızı hazırladık. Şimdi sıra kendimizi hazırlamada. Biliyorsunuz ki epoksi tamamen kuruyana kadar sıvı hali toksik bir madde. Bu yüzden kendi sağlık önlemlerimizi almamız gerekiyor. Cildi teması halinde cilt tahrişine, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Geçirgenliği daha az olduğu için ben nitril eldiven kullanmanızı öneririm. Eğer bulamazsanız tabi diğer tipli eldivenler de olur fakat onları daha sık değiştirmeniz gerekir. Başta da söylediğim gibi epoksi tam kuruyana kadar toksik bir madde arkadaşlar. Bizim göremediğimiz gaz salınımları oluyor tam kuruyana kadar. Veya bazen yanlış kullanımdan dolayı duman aldığını görebiliyoruz. Tabii ki bunlar da sağlığımıza zararlı. Uzun vadede baş ağrısı, boğaz ağrısı, hatta nefes alma problemlerine bile neden olabilir. Bu hobiyi sürekli yapma kararı aldıysanız kesinlikle gaz maskesi edinmelisiniz. Gaz maskesi için alacağınız filtrelerin epoksi için uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğer zımpara yapıyorsanız partiküllerden korunmak için de ekstra satılan filtreler var. Onlara ihtiyacınız var. Gözlerimizi korumak adına da böyle bir koruyucu gözlük kullanabilirsiniz veya yarım maske almak yerine tam maske alabilirsiniz. Bu şekilde hem gözünüzü hem burun bölgenizi kapatır. Epoksiyi yaptık, kurumaya bırakıyoruz. Aynı odada bulunmamamız gerekiyor tamamen kuruyana kadar. Ayrıca yaptığınız odayı da iyi havalandırmalısınız. Videonun açıklamalar kısmına kendi kullandığım maske ve tipini, filtreleri yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ortamımızı hazırladık, kendimizi hazırladık. Şimdi epoksi dökümüne geçebiliriz. Kullanacağınız epoksi yapacağınız ürüne göre değişiklik gösterebilir. Epoksi satın alırken bazı özelliklere dikkat etmenizi öneririm. Ben şimdi kendimkinden örnek vereyim. Benim kullanacağım epoksi 1'e 1 oranlı, kokusuz, solvent içermiyor. Köpük oluşumunu, baloncuk oluşumunu önleyici özelliği var. Ayrıca UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor ve gördüğünüz gibi bayağı bir transparan renkli sarılık yok içinde. Siz de epoksi satın alırken bunlara dikkat edebilirsiniz. Hem sağlığınız açısından da tabii ki solventsiz ürünler kullanmak her koşulda daha iyi. O yüzden markalaşmış ürünleri kullanmanızı öneririm. Bir sonraki videoda daha ayrıntılı olarak epoksi seçimi, epoksi tipleri, karışım oranları onlarla ilgili başka bir video çekeceğim. Diğer videoları kaçırmamak için bildirimleri açarsanız sevinirim. Epoksi hazırlarken ihtiyacımız olan diğer şey küçük spatulalar veya dondurma çubukları. Karıştırırken bunları kullanıyoruz. Onun yanı sıra epoksiyi hazırlarken plastik bardaklardan yardım alıyoruz veya ölçü kapları isterseniz kağıt bardakları da kullanabilirsiniz. Ama ben epoksi plastiğe yapışmadığı için kuruduktan sonra birçok kez kullanılabildiği için plastik bardakları önereceğim. Böylelikle daha az çöp çıkarırsınız. Bir sonraki ürünümüz hassas tartı.
Epoksi karışımı yaparken karışım oranlarına ve gramajlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde epoksimiz kurumaz. Epoksimizi hazırladık. Şimdi burası size kalmış. İsterseniz silikon kalıplarla çalışabilirsiniz. Eğer silikon kalıpla çalışacaksanız yüzeyinin parlak yüzeyli olmasına dikkat etmelisiniz. Satın alırken ona dikkat edin. Eğer satın almayacak, kendiniz yapmak istiyorsanız kanalımda nasıl silikon kalıp yapıldığı ile ilgili bir video var. Oraya bakabilirsiniz. Açıklamalara koyarım. Ya da tuval, ahşap tepsi, ahşap herhangi bir şey, cam üzerine de epoksi çalışmaları yapabilirsiniz. Ürünlerimizi hazırladık. Şimdi epoksiyi renklendireceğiz. Peki nasıl renklendiriyoruz? Epoksi yapımında gıda boyaları, transparan boyalar, alkol bazlı boyalar, toz pigmentler, yaldızlar, akrilik boyaları kullanabilirsiniz. Fakat akrilik boya kullanacaksanız boyanın kaliteli bir akrilik markası olduğuna dikkat etmelisiniz. Çünkü bazen markadan markaya belki boyanın rengine bile değişiklik gösterebiliyor. Epoksi de tam çözülmeyebiliyor ve içinde bazı pütürcükler bırakabiliyor. Ben her koşulda epoksi için üretilmiş ürünleri kullanmanızı öneririm. Tasarımlarınızı renklendirmek, çeşitlendirmek isterseniz farklı materyallerden yardım alabilirsiniz. Genellikle sadece suya dayanıklı olması yeterlidir. Simler, taşlar, altın yapraklar, deniz kumu, deniz çakılları, bu gibi ürünleri tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde süslemek için yapraklardan, kurutulmuş çiçeklerden yardım alabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz pürmüz. Pürmüzü epoksideki hava kabarcıklarını yok etmek için kullanıyoruz. Gayet güçlü bir ürün. Eğer elimizde tabii ki yoksa uzun bir çakmak da kullanabiliriz. Gene aynı işi görecektir. Onun yanı sıra sıcak hava tabancamız var. Gene onu da hava kabarcıkları için kullanıyoruz veya sanat çalışmalarında epoksi boyaların birbirine karışması için kullanılıyor. Bir diğer ürün izopropil alkol. Bunu gene baloncukları yok etmede kullanabiliriz. Yaptığımız ürünleri temizlerken kullanabiliriz. Tabii yanında toz tutmayan bir bezle temizlemenizi öneririm. Bir diğer ürün bant. Kalıpları temizlemek için kullanıyoruz. Bazen kalıpların üstünde toz olabiliyor. Zarar vermeden en iyi temizleme yöntemi bir bantı üzerine yapıştırıp çekmek. Tabii ki sabunlu suyla da yıkayabilirsiniz. Fakat sonrasında çok güzel kurulamanız gerekiyor ve kalıbın üstünde su kalıntıları, izleri kalmaması gerekiyor. Tasarımlarımızı yaptık. Diyelim ki bardak altlığı yapmış olalım. Kurudu tamamen. Fakat bakıyoruz ki yanlarında bazı pütürlenmeler var. Elimize sert sert gelen yerler var. Onların elimizi kesmemesi için böyle bir Dremel'den yardım alabiliriz. Eğer büyük parçalar yapmıyorsanız tırnak törpüleri de iş görecektir. Onlarla yanlarını zımpara yapıyoruz. Benim bu video serisinde ilk bahsetmek istediklerim bunlardı. Umarım kolay bir başlangıç yaparsınız ve bu video çok işinize yarar. Eğer sizin başka konularda epoksi ile sorularınız olursa bu videonun altına yorum yaparsanız gelecek videolarda onlardan da bahsedebilirim.